her şey her yerde aynı anda. Filmde bir girizgah, işte klasik başka filmlerde görebileceğimiz bir açılış sahnesi, olayın nerede geçtiğine dair kafada bir geniş bir alanın oluşturulması gibi bir telaş yok. Doğrudan olayın içine, direkt kaosun içine giriliyor. Yani filme başlarken bir roller coaster'a hazırız. Sanki hani bir Luna Park'tayız ve bu trende yükselmeler, inmeler, her şey var bir anda. Her şey karşımıza çıkabiliyor. Bu karışık durumun içerisinde aynalar çok dikkat çekici bir unsur. Gerçeklikten aynaya, aynadan tekrar ayrı bir gerçekliğe geçiyor. Hazır olun, bu filmde gördüğümüz gerçeklik değil veyahut da tek gerçeklik değil. Gerçekliğin farklı boyutlarıyla, farklı yansımalarıyla aynalar karşılaşacağımızı zaten bu sahnelerden görebiliyoruz. Aynalar çok önemli ve aynada gördüğümüz karakterin Waymond olması da filmin sonunda bizim için çok önemli bir hale gelecek. Ana karakterimiz Evelyn. Bir kaosun içerisinde düzen çabası var. Kızıyla olan mücadelesini görüyoruz, babasıyla olan mücadelesini, iş yeriyle olan, bütün durumdan olan mücadelesini görüyoruz. Kısacası hayatla olan mücadelesini görüyoruz. Ve karşımızda çok pragmatist, negatife odaklanmış, duyguları sanki alınmış gibi duran bir şahıs var. Evelyn bu kaosun içerisinde Waymond, yani kocası hakkında ilginç bir cümle kuruyor. Ona bakarak ben olmasam bu adam ne yapar? Waymond'ı kendine göre daha altta konumlandırdığını itiraf ediyor. Bu önemli bir cümle. Ardından kızına geliyoruz ve kızı da ismi Joy. Ama bakıyorsunuz Joy yok. Yani hayatında hiçbir neşe kalmamış. Neden? Çünkü eleştiriliyor. Annesi onun hakkında hep negatif bir şeyler söylüyor ve aralarındaki ilişkinin çok müthiş derecede yıpranmış olduğunu ve neredeyse yok olma noktasında olduğunu görüyoruz. Hatta bir ümit dur sana bir şey söyleyeceğim dediğinde onun mesela kızın gözlerinde bir iletişim kurma arzusunun olduğunu, hislerini ve duygularını karşı tarafın empati yaparak anlayabileceğinin mümkün olabileceğine dair bir ümit görüyoruz. Fakat o işte çok kilo aldın, hiç aramıyorsun gibi bir takım eleştirilerde bulunuyor ve kesip atıyor. Yani bir hayal kırıklığı oluyor. Yani anlaşılan Joy yok. Job'u oluyor. Maliye'deki Deirdre karakteriyle olan karşılıklı konuşmanın yeri çok büyük. Ve burada ilk defa karşımıza çok belli bir şekilde halka çıkıyor. Bu çok önemli deyip defalarca abartılı bir şekilde bir halka içerisine aldığı bir kağıt önümüze sunuluyor. Jobu Tubaka, yani filmdeki kötü karakterin gördüğü nihilist bakış açısını anlatan kavramı, yani halka. Fakat Waymond karakterinin de bu halkanın içindeki dolulukla bir göz olması ve görebilmesini görüyoruz. Bu da o boşluğa anlam katan şeyin ne olduğu konusunda bize çok önemli bir mesaj veriyor. Bu bağlamda kainatın da bir bilimsel olarak halka şeklinde olduğunu düşünmek belki bunu anlamakta çok yardımcı olabilir. Maliye'de Deirdre karakteri senin için hayatında bundan daha önemli bir konuşma olduğunu düşünmüyorum. Bu senin hayatındaki en önemli an. Aynısını Alpha Waymond da söylüyor. Bu cümleyi kafamıza kaydedelim. Sonradan ne kadar değişeceğini, filmin isminde saklı olan anlamın ve mesajın en sonunda nasıl karşımıza çıktığını göreceğiz. Bir evrenden başka bir evrene geçişte yapmaları gereken bu absürt bir takım davranışlar, hayatımızda bir takım yeni evrenlere kapı açmak istiyorsak, yeni şeyler görmek, tecrübe etmek, belki hiç kafamızda bile olmayacak, hiç düşünemeyeceğimiz bir takım alemlere geçmek istiyorsak, kendi sınırlarımızı, yani hayatta yapmayacağımız, yani böyle bir şey olabilir mi, bu ne kadar saçma bir şey diyeceğimiz şeyleri bazen yapmamız gerektiği, denememiz gerektiğine dair de bence bir mesaj var. Evelyn ölümün eşiğine geldiğinde artık birinci kısım bitiyor. İkinci kısmın kapısı aralanıyor. Yani her yer diye geçiyoruz. Buna ulaştığı anda da Job'u anladığını görüyoruz. Peki Job'u neden kendisini anlayabilecek bir Evelyn'in arayışından, nihilizm varsa, yok etmek istiyorsa aslında ona ihtiyacı olmaması lazım. Ki en sonunda ne yaparsan yap, hadi sana başarılar, ben yine de yapacağım diyor ve kestirip atıp yine yönleniyor o yokluğun içerisine. Fakat burada da şunu da görüyoruz. Aslında kendisi de o yokluğa inanmıyor ve yine yalnızlığı kabul etmek istemiyor. Kendi gibi olan, kendini anlayabilecek ve bir nevi onu o şekilde kabul edecek bir sevgi bağı kurabileceği muhtemelen
Ama her şekilde yalnızlığını paylaşacağı bir kişiyi aradığını görüyoruz. Her halükarda bize sunulan o Bagel'ın içindeki boşluğun aslında yine paylaşılmakla, boşluk olmaktan çıkacağı, adeta o Waymond'ın koyduğu gözler gibi gözden anlam kazanacağı bir boşluk olduğunu anlatmış oluyor bize. Halkanın içerisine Evelyn düşüyor ve adeta o da Jobu gibi bu nihilizme teslim oluyor. Taş sahnesi zaten çok etkili bir sahne. Bir anda taş olup yere düşmesi, sessizlik olması ve bu arada bu sessizliği de Michelle Yeoh set esnasında önermiş. Jobu her şey boş, kainatta küçüğüz, aciziz, hiçbir anlamımız yok. Bunu böyle kabul edelim. Bunu kabul ettiğimiz zaman belki mutluluğa ereriz. Waymond'ın Deirdre ile bu maliyedeki sorumlu memurla konuşmasını bakarak yine ne yapıyor bu benim kocam diye düşünüyor. Ve buradan yola çıkarak başka diğer Waymond'lar ona hayatta bunun naif ve basit ve aptalca bir mücadeleymiş gibi algılanabileceğini, fakat aslında bunun stratejik ve bilinçli bir yöntem olduğunu, Job'un sunduğu o hiçliğe, yokluğa aslında pozitif bir alternatif oluşturduğunu görüyoruz. Waymond Evelyn'e yeni bir dövüş yöntemi öğretiyor. Pozitiflikle, fedakarlıktan, empatiyle, iyiyi görmeyle, yardımseverlikten bunların birer araç olabileceğini doğrudan doğruya dövüş üzerinden görüyoruz. Ve o ana kadar sürekli her çeşit kavgada bulunduğu, bir türlü yenemediği o karakterleri kazandığını görüyoruz. Yani değişik değişik komedik bir takım çözümler bularak onları yeniyor. O ana kadar naiflik, acizlik, küçüklük olarak gördüğü şeyin gerçek acizlikle karşılaşması sonucu aslında hiç de öyle olmadığını anladığı için işte bu aydınlanmayı yaşıyor. İki yönetmenimiz Daniel'ler bir parantez daha açıyorlar. Hani Evelyn'de bu evrimi görüyoruz. Tamam. Ama hayatta bütün insanlar buna benzer sorunlarla mücadele ediyorlar. Bunun kökeninde ne yatıyor? Neden böyle oluyoruz? Neden o başta bize sunulan Evelyn gibi oluyoruz? Hayata karşı mutlulukları arayan insanlarla iletişim içerisindeyken o pozitif bakış açısıyla bunu yapan, bireyler olamamalarına sebep olan ana unsurun ebeveynler olduğunu belki bize söylüyorlar. Çünkü babasıyla olan ilişkisinde yaşadığı sorunların aynı şekilde çocuğuna da yansıdığını görüyoruz. Evelyn'in verdiği bütün kararlarda ne olursa olsun Jobu Tubaki olmasına sebep olan o olumsuz etkenin kendisi olduğunu da burada bize sunuyor Alpha Waymond. Mesela geri dönüp düzelteyim dediğinde ne yaparsan yap diğer yerlerde olan Evelyn'in kızı üzerinde ya da belki kızı olmuyor. Bazı yerde mesela çalışanı olmuş oluyor. Ona davranışlarından yine onu doğurmasını görüyoruz. Yani bu kaçınılmaz bir durum olmuş oluyor. Kızının bırak beni arzusunu anlıyor ve buna saygı duyuyor Evelyn. İşte taş uçurumdan aşağı düşüyor. Job'u o Bagel'ın içerisine giriyor. Bazen bırakmak ve o kötünün varlığını kabul etmek önümüzde duran, inkar edilemeyecek somut bir şey. Aslında belki yanlış bir şey de değil bu yani. Ama bu kolaya kaçmak oluyor. Zaten arkasını döndüğünde önce bu durumu kabullenmiş gibi oluyor ama sonradan yeniden dönüp hani onu kurtarma modundan çıkıp ben aydınlandım. Zaten o da öyle diyor kızı da. Tamam sen aydınlanmanı buldun. Hadi sana hayatta başarılar. Ama hala beni anlamadın. Çünkü o anlama olmadığı zaman bir insanın kendi açısından bunu hissetmesi, anlaması onun için pek bir şey ifade etmiyor. Bizim onun yanında olduğumuzu ifade etmemiz, bunu göstermemiz çok önemli. Ancak bu olduğunda gerçek bir bağ kurulabiliyor. O ana kadar tamamen kendini yokluğa ve çaresizliğe teslim etmiş olan Job'un işte annesinin onu o şekilde kabul etmesi çok pozitif bir etkiye yol açıyor. Son perdemiz aynı anda. Biz bütün olabileceklerimiz içerisindeyken şu hayatımızda olduğumuzla mutlu olabilir miyiz? Hepimiz bir şeyler olabilirdik. Hepimiz bu çoklu evrenlerin içerisinde en azından hayal olarak, ihtimal olarak ileri yerlerde olabilirdik. Bunu kabul edebilecek miyiz? Mutlu olabilecek miyiz? Bütün o görüntülerde de gördüğümüz bir birleşme oluyor ve o bütün farklı anlar bir ana dönüşüyor ve aynı anda olmuş oluyor.
Aynı anda hepsi olabilirim. Bunların hepsi olabilmem için yapmam gereken tek şey, o kurduğu basit cümle, küçük mutluluklara tutunmak. Eğer biz hayatımızda mutlu olmanın yolunu öğrenir, mutlu olmayı başarırsak aynı anda hepsinde mutlu olmuş oluruz. Yani her şey her yerde aynı anda gibi böyle oldukça iddialı bir ismin arkasında, oldukça çok anlamlar, çok evrenler karşısında aslında çok basit bir kelime var. Ama basit olduğu kadar bütün bunları tartmaya ve daha fazlasını bize vermeye hazır olan bir kelime. Mutluluk. Her insanda mutlu olma dürtüsü var. Ve bu mutluluk aslında bizim önümüzde. Nerede? Küçücük şeylerin içerisinde. En sonda yaşanan ilginç bir diyalog var. Ve bence bu başta hani aklınızda tutun dediğim bir cümle vardı ya, bu hayatındaki en önemli konuşma dediğim. Yeniden işte maliye memuru Deirdre'nin karşısına çıkıyorlar ve beni dinliyor musun diye soruyor yine. Dinlemedim diyor. Hayatının en önemli konuşmasının o olmadığını artık çoktan realize etmiş oldu. Ne hayatındaki en önemli şey? Ondan bir an öncesinde kızına bakıyor, babasına bakıyor, eşine bakıyor. Onlara bir mutlulukla, onların hayatlarında, bakışlarında, yüzlerinde, varlıklarında bir mutluluk ararmışçasına onların yüzlerine bakıyor ve gülümsüyor. Ve aynı anda çok farklı sesleri arka planda hafif hafif böyle birleştiğini ve her bir karaktere baktığında onları duyduğunu görüyoruz. Ve bize şu söyleniliyor. Bak işte dinlemeyi öğrendi. Neyi dinlemeyi öğrendi? O bir tane hayatının en önemlisimiş gibi ona sunulan konuyu değil, sonsuz derecede çok küçük önemciklerin birleşmesiyle oluşan o mutluluk kümesini görmeyi öğreniyor. Aslında o kadar da zor değil. Ama Waymond aslında baştan beri o mutluluğu bize sunuyor. Bütün o evrenin yaşadığı evrime gerek yok. Yani bütün o mücadeleye gerek yok. Mutlulukları hissetmek ve o mutlulukları kendi içimize alıp kendi mutluluğumuzu yapmak mümkün. Bu yaşayan yüzlerce, binlerce, milyonlarca insan var. Yeter ki görelim. Yeter ki o boşluğun içerisine o gözleri koyalım ve o boşlukları anlamlandıran mutluluğu görelim. Hayatımızda bu mutluluktan, bu mutluluk penceresinden bakalım ve mutlu olalım.